Merhaba arkadaşlar. Arsa eğitimimizin 5. bölümü olan plan notu dersimize hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde imar planı uygulamaları ile ham kadastral nitelikteki tarla, bağ, vasıflı taşınmazların arsa vasfına dönüştürmesi safhalarına değinmiştik. Yani üzerine inşaat izni olmayan tarla ve bağların inşaat yapım iznine sahip arsalara dönüşmesini sağladıktan sonra artık mevcut arsa ve üzerine yapılacak olan inşaatın detaylarını bize söyleyen imar plan notlarına kısaca değinebiliriz. Plan notları büyük bir öneme haizdir. Büyük ve küçük ölçekli bütün planlarda bulunur. Planı anlatan notlardır bunlar. Ne için yapıldığı, nasıl yapıldığı ve uygulamaların nasıl olduğunu gösteren notlardır bu notlarımız. Büyük ölçekten küçük ölçeğe inerken uygulama sınırlarının ve çeşitliliğinin belirlenmesi gibi konularda plan notlarından yararlanılır. Bizi ilgilendiren kısımlar içinse imar durum belgesi veya imar çapında okuyamadığımız detayların belirtilmediği her türlü teferruat plan notlarında belirtilir. Bir nevi inşaatın nasıl, ne ölçüde şekilleneceğinin bütün nüansları plan notları ile çözülür. Aslında şematik olarak ifade edilemeyen içeriklerin yazıya dökülmek suretiyle de açıklığa kavuşturulmasıdır da diyebiliriz. Plan notları için Alaaddin'in isteklerini yerine getiren cini desek de yeridir. Bunu detaylara girdiğimiz zaman daha net olarak göreceksiniz. Evet. Plan notu aslında genel tanım olarak bakıldığında şekilsel ifadeler olan lejanta nazaran daha detaylı bilgi veren, planlama sürecinin tamamının anlatıldığı, alt ölçekli planın hazırlanmasının zeminini oluşturan ve hazırlanan plana yön veren ve planın uygulama detaylarının yazılı olduğu açıklamalara denir. Plan notları alt detaylarına bakıldığında büyük ölçekten küçük ölçeğe geçiş şekillerini, plan bölgesinin tespitini, arazi çalışmalarının detayını, analiz ve sentez çalışmalarının toplanması neticesinde planın uygulanabilirliği gibi inceliklerin yazılı olarak açıklanmasını da sağlar. Kısaca planlama sürecinin tamamını detaylar ile anlatır. İmar plan notunu kısaca açıklamak gerekirse, verilen imar kanun hükmünde ise yazılan plan notları da bu kanunun uygulama yönetmeliği hükmündedir. Bizi ilgilendiren tarafında ise plan notlarının bir arsa için yapılaşma şartlarının temel kaynağı niteliğinde olmasının hatırda tutulmasıdır. Çünkü plan notlarında bir arsaya ve o bölgeye özgü imar yapılaşma şartlarının tüm teknik detayları bulunmaktadır. Ekrandaki görülen plan notumuzda detayında bina derinliğinin 7 metreye geçmemesi veyahut da 6 metrenin düştüğü parsellerde nasıl bir uygulama yapılması gerektiği veyahut da parsel büyüklükleri 0-2000 metrekareye kadar olan yerlerde kaç kat müsaadesi ve taksının ne olduğu, 2000-3000 arası taksın ne olduğu, 5000'den daha büyük olduğunda haşmaksın ne olduğu, taksının ne olduğu tek tek detaylıca açıklanmış olduğunu görmekteyiz. Bu basit bir plan notu örneğiydi. Şimdi plan notunun içeriğinde daha detaylı olarak neler bulunmaktadır ona biraz bakalım.